Bali Adası'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Kısa ama çok önemli bir video ile karşınızdayım. Son dönemde Bali'de ciddi bir rahatsızlık söz konusu. O da burada daha fazla yabancılar şirket açmasın, burada ev veya arsa satın alamasın diye tepkiler var. Aslında bu beklenen tepkilerdi. Çok böyle bir sürpriz olmadı diyebilirim. Haklılar da bir yönden. Bali Adası küçük bir ada. Bu zaten böyle yıllarca devam edemez. Bu konularda hemfikiriz. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi bizim sosyal medyalarımız ve YouTube kanalımda burada immigration olsun ve diğer yetkili politikalara, diğer yetkili politikacıların etiketleyip bizi şikayet etmeye başladılar. Şimdi burada yerliler bunu ciddi anlamda başlattı. Ama kimin burada legal yaptığını bilmedikleri için bu ben dahil ben dün 10 tane şikayet aldım. Ancak şöyle söyleyebilirim, benim hiçbir korkum yok. Bakın ben burada evli olduğum halde, burada yerli birisiyle evliyim. Çocuğum var ve buna rağmen ben şirketimi açıp burada vergilerimi ödüyorum. Neden? Eğer bu günler geldiğinde kamera karşısına çıkıp korkmadan, çekinmeden bu videoyu yapabilmek içindi. Aynen bugün içinde. Benim hiçbir korkum yok. Ben bu işi burada legal bir şekilde yapıyorum. Vergilerimi ödüyorum. Ancak burada son dönemde sadece Türklerden değil, dünyanın her yerinden gelip düzgün bir şekilde işini yapan da var. Maalesef kaçak yapan da çok var. Burada kaçak olarak ev satımı, arsa satmak isteyenler, şirket açmak isteyenler bu şekilde inanılmaz çoğaldı. Bu sebepten dolayı şu anda ciddi anlamda denetimler başladı ve bu denetimler çok artış göstererek devam edecek. Dediğim üzere tabii ki buradaki yerliler kimin şirketi var, kimin yok bunu bilmedikleri için herkesi bir nevi şikayet ediyorlar. Bunu yetkililere gönderiyorlar, araştırılmasını istiyorlar. Ben bu konuda hazırım. Zaten araştırılıyoruz. Bu konuda hiçbir sorun yok. Dediğim üzere benim burada her şeyim hatta ve hatta pimpirikli bir şekilde yani benim şirketim olsun vergi her şeyin üzerine çok düşerek ekstra arasında korumalar alarak kendimi koruyarak açtığım için ben bu videoyu çekip sizlere bunu aktarabiliyorum. Ben burada legal bir şekilde emlak işini, tur ve danışmanlık ve aynı zamanda da burada şirket açılımıyla ilgili bilgiler veriyorum ve buna yetkim var. Yani benim şirketimde bu var. Yalnız buradan Türkleri uyarmak istiyorum. Buraya gelip 2 hafta sonra eline kamerayı alan emlakçı oluyor, şirket açmaya çalışıyor, bu şekilde kaçak çalışıyorlar ve bunun kontrol edilmediğini zannediyorlar. Bu belki bir süre kontrol edilmez ama ondan sonra şimdi olduğu gibi böyle durumlara da karşı karşıya kalabilirsiniz ve bunun sonu deport. Yani buradan bu şekilde kurtulma şansınız yok. Tespit edildiği takdirde buradaki Türkler, o yapan kişiler, kaçak çalışanlar hepsi deport edilecek. Siz de eğer Bali'de yatırım yapmak istiyorsanız, şirket açmak istiyorsanız lütfen legal şirketlerle çalışın. Tekrar söylüyorum, benim burada legal şirketim var, ben bunu yapmaya yetkim var ve bunu sizlere sunuyorum. Şu anda olduğu gibi. Eğer şirket açmak istiyorsanız, burada yatırım yapmak istiyorsanız bizden danışmanlık alabilirsiniz, bizden yardım alabilirsiniz. Bu rahatsızlıklar aslında şöyle başladı. Denpasar bölgesinde, Uluwatu bölgesinde ve Canggu'nun sağ tarafına doğru devam eden bazı bölgelerde çok ciddi yatırımlar söz konusu. Bu yatırımlar böyle 100 bin dolar, 200 bin dolarlık yatırımlardan bahsetmiyoruz. Çok büyük yatırımlardan bahsediyoruz ve çok büyük alanlar betonlaşıyor. Bu da artık tabii ki insanların gözüne batıyor. Buradaki yerlerin gözüne batıyor ve bunu istemiyorlar. Doğal olarak da tabii ki tepkilerini gösteriyorlar. Burada Endonezya hükümetinin aldığı tabii ki kararlara saygı duyacağız ve buna göre ilerleyeceğiz. Ancak hala burada freehold, satış yani süresiz satış ve miras bırakma var ve aynı şekilde leasehold. Bu satıcıdan satıcıya değişir, bölgeden bölgeye değişir. Birçok bölgede freehold var. Yani siz süresiz alabilirsiniz. Ancak leasehold dediğimiz 20 yıl veya 30 yıl şeklinde kiralama ve daha sonra bunu mal sahibine tekrar teslim etme var. Bu şekilde iki seçenekle hala var. Şirket açabiliyorsunuz ancak şirket açılımıyla da ilgili ciddi değişiklikler bekleniyor. Dediğimiz üzere zaten çok yoğun olduğu için artık buna bir stop demeleri gerekiyordu ve diyecekler de. Artık tamamen mi bu şirket açılımı durur yoksa
çok ciddi rakamlara çıkar, sadece büyük firmaların gelmesini mi sağlarlar onu bilmiyorum. Ama bu değişiklikler çok yakında bekleniyor. Eğer şu anda Bali'deyseniz ve Bali'de yaşıyorsanız ve burada bir iş yapmak istiyorsanız lütfen şirketinizi açın, tüm altyapısını hazır edin. Bu şekilde yapacağınız işe girebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir sorun olmaz. Burada hak, kanun, her şey var. Aynı şekilde Endonezyalılar nasıl korunuyorsa bizleri de koruyorlar. Sadece tek istedikleri burada kaçak olarak iş yapılmasın, burada vergi kaçakçılığı olmasın, bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Gereken burada prosedür ve tabii ki altyapı, avukatlarla çalışma gibi ekiplerimiz burada mevcut. Eğer bizden yardım almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada şimdi izleyenler lütfen şunu demesin. Ha bakın gördünüz mü, bak size sen reklam yaptın, o yaptı, işte orayı da batırdınız, yok orayı da böyle yaptınız. Bunu demeyin. Çünkü bunu zaten Avrupalısı burada yoğun bir şekilde yapıyordu. Aynı şekilde Amerikalısı, Kanada, Avustralya buraya gelip yapıyorlardı. Biz bunu Türkler olarak biz bunları sizlere sunduk. Evet burada büyük bir pasta var. Siz de gelin burada bir yerden tutun bir şeyler yapın diye anlattık. Ancak biz bunu yapmasaydık da bu günleri yaşayacaktık. Çünkü zaten sadece biz değil, dediğim gibi Avrupalısı, Avustralya, Amerika, Kanada o kadar çok kişi var ki buraya. Yani Ruslar, yine ya bu son dönemde zaten Ruslar burayı yani birçok yeri işgal etti diyebiliriz. O derece. Burada kesinlikle bizi kimse sorumlu tutamaz. Burada sadece bunu biz yapmadık. Bütün milletlerden yaptılar. Biz de yapmasaydık yine bugünler yaşanacaktı. Çünkü dediğim üzere birçok ülkeden buraya yatırım için, ciddi yatırımlar için gelenler oldu ve gelmeye de devam ediyorlar. Şu anda Bali'den ev veya arsa alan kişiler için bu kesinlikle geçerli olmayacak. Şöyle anlatayım. Diyelim ki siz bir ay sonra burada bazı şeyler, kanun ve kurallar değişti. Bu sizi etkilemeyecek. Siz evinizi, arsanızı aldığınız dönemde kanun ve kurallar neyse siz oradan devam edersiniz. Aynı şekilde şirket açılımı da böyle. Siz bugünkü şartlar neyse bu şartlardan devam edersiniz. Bir ay sonra çıkacak buradaki kanun ve kurallar senin şirketini bağlamaz. Çünkü sen bu şartlardan açtın ve bu şartlardan devam ediyorsun. Yani bu konuda hiçbir şekilde aklınızda bir soru işareti olmasın. Bu konularda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Daha önce şirket açmış kişilerin şirketiyle ilgili hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Sadece bundan sonra açılacaklarla ilgili değişiklikler zaten bekleniyordu. Biz birçok videomuzda bunu zaten söyledik. Değişiklikler var, gelecek, işte zorlaşacak, şöyle olacak, böyle olacak. Zaten biz bunları söylüyorduk. Şimdi o dönem geldi ve artık burada bunlar ciddi anlamda konuşulmaya başladı. Tam olarak bu ne zaman değişecek bu da belli değil. Bu bir hafta sonra olabilir, bir ay sonra olabilir, belki 2 ay sonra olabilir, belki de 3 ay sonra olabilir. Ama olacak. Yani bu kesin. Ama süre olarak kimse bir süre tam olarak net verilmiyor. Sadece bu son dönemde hızlandığını size aktarmak istedim. Nasıl ki sizlere burada diğer bilgileri de veriyorsak bu tarz önemli bilgileri de sizlere aktarmak benim boynumun borcu. Biliyorum ki birçok Türk vatandaşı gerek Avrupa'dan, gerek Türkiye'den, gerek dünyanın başka yerinden buraya yatırım amaçlı da gelmeyi düşünen çok kişi var. Sadece tatil değil, yatırım işte veya burada şirket açılımı, dükkan açma gibi yapmak isteyen bir sürü Türk var ve onlar için bu kısa önemli bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Bu fırsatlar kaçmadan sen de şirket açmak istiyorsan şirket açılımı çok basit bir şekilde ilerliyor. Pasaport fotoğraflarınız gerekiyor. Aynı şekilde bir müdür göstermen gerekiyor. Bu müdür kesinlikle Endonezyalı olmak zorunda değil. Kendi ailenizden, eşinizden, dostunuzdan biri olabilir. Arkadaşınız da olabilir. Farklı bir uyruktan da olabilir. Mesela senin bir arkadaşın var, Alman pasaportu var ve sen Türk pasaportun var. Siz ikiniz de bir şirket açabiliyorsunuz. Biriniz şirket sahibi, diğeri de müdür olarak burada şirket açabiliyorsunuz. Bir şirkete 8 kişiyi kaydettirip onlara oturum alabiliyorsunuz. Şirket açmak için şirket ismi 3 kelimeden oluşması gerekiyor. Yani mesela benim şirketin adı Mixpack Life. Bu şekilde 3 kelimeden oluşacak. Ve burada yapmak istediğiniz faaliyet alanını belirlemeniz lazım. Birçok faaliyet alanını söyleyebiliyorsunuz. Yani bir tek faaliyet alanı değil. Mesela dediniz ki işte sadece şunu kabul etmiyorlar. Genelleme. Mesela ben turizm yapacağım. O olmuyor. Yani turizmde ne yapmak istiyorsun? Bunu söylemen gerekiyor. Kafe mi açacaksın? Restoran mı açacaksın? Otel mi işleteceksin? Villa mı işleteceksin? Emlak işi mi yapacaksın?
bunları belirleyebiliyorsun. Ama dediğim gibi 2-3 tane madde koyabilirsin ve koyduğunuz maddelerde geldiğinizde burada diyelim ki farklı bir şey aklınıza geldi. Değişiklik yapabiliyorlar. Açtığınız şirkette siz şirket sahibi olarak kalıyorsunuz ve diyelim ki müdürü değiştirmek istiyorsunuz. Bu da mümkün. Müdürünüzü değiştirebiliyorsunuz. İleride farklı kişileri de şirketinize kaydettirip onu da buraya alabilirsiniz. Oturum alabilirsiniz. Tabii bunlar hepsi ücret karşılığında oluyor. Şimdi bunları yapabiliyorsunuz. Faaliyet alanlarını değiştirebiliyorsunuz. İlk açtığınız faaliyet alanında kalmak zorunda değilsiniz. Veya farklı bir şey daha Bali'de geldiğinizde yapmak istediğiniz, burada bir fırsat gördünüz. Bunu yapmak için de yeni bir şirket açmak zorunda değilsiniz. Açtığınız şirkete farklı bir faaliyet alanı ekleyerek o aynı şirket üzerinden yürüyebilirsiniz. Burada ödeyeceğiniz vergi ve burada muhasebe takipleri hepsini burada gerek avukatlar gerek burada aracı şirketler yapıyor. İsterseniz onlara verip profesyonel bir şekilde takiplerini yaptırabilirsiniz. Evraklarda hiçbir eksik olmadan bu şekilde profesyonel bir şekilde yürüyebilirsiniz. Veya bunu hiçbir avukata vermeden veya acentaya vermeden bu bildirimleri kendiniz de yapabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Ben daha önce yapmadım. Her zaman acentaya verdiğim için nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama geldiğinizde bunu araştırıp kendiniz de yaptığınız zaman acentaya herhangi bir ödeme yapmadan bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer acentaya yaptırırsanız fiyatını size söyleyeyim. Daha doğrusu benim çalıştığım acenta bu fiyatlara yapıyor. Başkaları nasıl yapıyor bilmiyorum. 3 ayda bir 150 dolar alıyorlar. Yani aylık 50 dolar bir muhasebe gideri var. Bunun dışında da yıl sonu yani Ocak'tan sonra tekrar devlete bir bildiri ve yine burada muhasebe işlemleri var. Bu da yaklaşık 660 dolar. Yani yıllık olarak 1200-1300 dolar bir gideriniz oluyor bir şirketin. Ama dediğim üzere eğer bunların kendiniz yaptığınız takdirde bu ödemeleri yapmak zorunda değilsiniz. Acentaya verirseniz bu ödemeleri yaparsınız. Bali Adası'nda eğer yatırım yapmaya karar verdiyseniz o zaman gelmeden şirketinizi açmanızı tavsiye ederim. Geldiğinizde her şey hazır olsun ki bankada hesabınızı açabilin. Buraya geldiğinizde iş faaliyetinizi direkt devreye sokabilin diye. Geldiğinizde hemen iş yapmak zorunda değilsiniz. Yani 6 ay veya 1 sene, 1,5 sene sonra da iş faaliyetine başlayabilirsiniz. Öyle bir zorunluluk yok. Şirketiniz açık olduğu zaman da buraya geldiğinizde oturum işlemlerini yapabiliyorsunuz. Daha önce siz gelmeden de oturumları hazır edip size gönderebiliyorlardı ancak bunu artık yapamıyorlar. Şirket açıldıktan sonra siz Bali'ye geldiğinizde burada ofise gidip orada oturum işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Şirketiniz aktifse. Buradan beni izleyen kişilere de şunu söylemek istiyorum. Eğer Bali'ye tam olarak karar vermediysen, sadece burayı videolardan güzel gördüysen ve böyle bir fikir aklına geldiyse o zaman ilk olarak buraya gel, burayı gör, daha sonra şirket açılımına gir. Çünkü eğer karar vermemişsin yani o zaman tabii ki şeydin değil. Ama bunun için de acele et. Dediğim gibi burada birkaç ay daha vaktimiz belki olabilir ama ondan sonrasında belki bu hayallerinizi burada gerçekleştiremeyebilirsiniz. Şirket kurulumu 1 veya 2 ay içerisinde açılıyor olsa da ben her zaman 2 ay demek zorundayım. Çünkü 1 ay dediğim zaman tabii haklı olarak insanlar bir gün bile geçse ne oldu, neden açılmadı, bir sorun mu var diye soruyorlar. Bu sebepten dolayı benim 2 ay demek zorundayım. 2 ay içerisinde kesinlikle açılıyor ve bazılarına açılıyor veya bazılarına açılmıyor gibi bir şey de yok. Herkese açılıyor. Yani burada şunu da belirtmek istiyorum. Sizin Türkiye'de veya Almanya'da veya nerede yaşıyorsanız orada bir şirketiniz varsa orada geliriniz, emekli maaşınız burayı bağlamaz. Burada orayı bağlamaz. Bambaşka yani birbirinden ayrı bir durum bunlar. Çünkü burada çok soruluyor. İşte benim burada şirketim var o orayı etkiler mi? Veya burada maaşım var o kesilir mi? Onunla hiçbir alakası yok. Siz başka bir ülkede başka bir şirket açıyorsunuz. Buranın kurallarına göre açıyorsunuz. O yaşadığınız ülkedeki şartlar burayı ilgilendirmiyor. Veya buradaki şartlar orayı ilgilendirmiyor. Bilginiz olsun. Bu video buraya kadar olsun. Sizlere kısa ama öz bir şekilde şu andaki burada durumları samimi bir şekilde iletmek istedim. Her şey toz pembe değil. Geçtiğimiz zor dönemlerden, kötü zamanlardan her şeyi size aktarmak. Ben her zaman videolarımın en başında zaten bundan çok gurur duyuyorum. Her ulaşan, bana yorum yazan çok samimisin böyle. Ben bunu korumaya çalışıyorum. Yoksa ben de biliyorum bu bilgileri saklayıp da her şey toz pembeymiş gibi gösterip de şey yapma. Hayır. Ne oluyorsa şu anda gündem neyse, ciddi şeyler neyse, gerçek şeyleri bunları sizlere aktarmak. Ve bu şekilde de benim kanalım devam edecek. Dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde buradaki olayları size samimi bir şekilde aktarmak. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler.
belli yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel, yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.